Herkese merhaba. Bugün Brezilya'nın ve Latin Amerika'nın en büyük şehri olan São Paulo'dayız. Bugün sizlere São Paulo'da yaşamı ve insanların ekonomik durumunu anlatacağım. Brezilya'daki en zengin 6 kişinin kazancı halkın %50'sinin kazancından 35 kat daha fazla. İnsanların bu kazancı elde etmesi için 19 yıl çalışıp bütün kazancını biriktirmesi gerekiyor. Bu %50'lik kesim aylık 50 dolardan daha az kazanıyor. Geri kalan %40'lık kesim ise aylık 400 dolarla 600 dolar arası kazancı var. Yani asgari ücret 400 dolar civarı. Normalde 2300 real kadar kazanıyorlar ancak ekonomik durumu son bir yılda çok fazla değişti. 1 dolar 4 realden 5 dolara kadar çıktı. Bu sebeple asgari ücretleri 600 dolardan 400 dolara kadar düştü. Geçmişte Brezilya dünyanın en büyük 8. ekonomisine sahipti. Kahve, portakal suyu, şeker, fasulye ve et gibi, hayvan eti gibi ürünleri dünya birincisi olarak satıyordu. Ancak gelir düzeyi o kadar saçma bir şekilde dağılıyor ki bu zenginlerin %1'lik kesimi ülkenin %60'lık gelirini paylaşıyor. Bu kötü dağılım yüzünden, %1'lik dağılım yüzünden Brezilya dünyanın en kötü para dağılan ikinci ülkesi. Birincisi ise Katar. Zenginler çok zengin, fakirler ise sadece düşük ücretli hayatlarına devam ediyor. Brezilya'nın toplam nüfusunun %9'u günlük sadece 3 dolar harcayarak geçimini sağlıyor. Sizlere bugün de gösterdiğim gibi insanların hayat şartları gayet kötü ve sokaklarda yaşayan evsizler çok fazla. Aslında bu kadar fazla değildi ancak koronanın getirdiği şartlar Brezilya'nın dünyanın en çok korona vakası sayılan 3. ülkesi olmasından dolayı insanlar daha da fakirleşti. Çalışamadıkları için, para kazanamadıkları için daha da fakirleşip evsizlerin sayısı da daha da fazla arttı. Korona vakasının artış sayısında Brezilya Başkanı Bolsonaro'nun etkisi çok fazla. Neden diye sorarsanız adam koronayı grip olarak görüyorum ve kurt dökücü ilaç kullanırsanız koronanız geçer tarzı şeyler söylüyor. Hala da insanların %80'i onu protesto ediyor. Bu durumu istemiyorlar ancak yeterli önlem alınmadığı için korona vakası gitgide her gün artıyor. Günde 50 bin, 100 bin arası değişen bir rakamla. Şu sokak gerçekten herkes evsiz yani. Sokak full evsiz. Polisler böyle her köşe başında abi. Her köşe başında polis var. Bu abinin elinde tuttuğu da Brezilya çalgısı. Adamlar gün boyu yatıyor ya. O çok ilginç. Nasıl uyuyabiliyorlar bu kadar rahat anlamıyorum. It's really interesting. They sell something actually. We can just record it. Burası biraz hippie bölgesi. Yani insanlar böyle ıncık boncuk falan satıyor. Bizdenler yani. I think they are okay. They are just hippie. I think they use some testing wood. Let's be close. Burası bir park abi. İnsanlar eşyalarını asmış.
Burada çadırlarda yaşıyorlar. Adam köşede yatıyor ya. Burası da ne alırsan $2. Wow, he's really well. Abimiz kendine ev yapmış aşağıda ya. Efsane değil mi? Şurada ufak bir mutfak tarzı bir şey var. Burada da bir şeyler yapıyor. İlaçlar falan var. Ayakkabı falan var. Uğraşıyor yani. Koltuğu, moltuğu, yatağı. Güzel. Bu arkamda gördüğünüz São Paulo Katedrali diye geçiyor ve katedralin bahçesinde, ortasında, merdiveninde, her yerinde evsizler yaşıyor. Kilise günün belli saatlerinde onlara yemek veriyor. Böyle kapları görebilirseniz gösteririm. Bak adam çocuğuyla birlikte yemek yiyor orada, gördünüz mü? Bu katedral önünde insanlar böyle çadırlarda yaşıyor. Dolaşıyor. Takılıyor böyle buralarda. Let's record video. Bak şu abi kilise hakkında konuşuyor. Burası da bit pazarı. Hemen kilisenin önünde insanlar bir şeyler satıyor. Burada da abiler sigara falan satıyor. Böyle bir ortam. Bu arada insanlar hala bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Burada bir polis ofisi var ama polis ofisi insanları sadece gözetiyor, yani onlara bakmıyor devlet. Sadece tehlikeliler mi değiller mi onlara bakıyor. Yemek veren yine kilise, diğer dernekler. Evsizler yine yaşamına devam ediyor burada. Kilisenin dibinde. Burası, yani biz bayağı dolaştık São Paulo'da. En çok evsizin yaşadığı bölge burası, yani şu São Paulo kilisesinin etrafı. Bayağı yemek veriyorlar. Karınlarını doyuruyor adamlar, buradaki evsizler. Genelde yeşilliklerin üzerine tuvaletlerini yapıyorlar. Acayip pis kokuyor şu ağacın dipleri, şuradaki yeşillikler falan. Çok kötü kokuyor. Yemek yiyip orada tuvalet ihtiyaçlarını giderip duşu falan nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Böyle yaşıyorlar burada.
What is it doing? Adam bir şeyler yapıyor arkada, ben de anlamadım. Burada evsiz aşırı fazla abi. Şöyle insanlar köşelerde oturuyor bak. Burası full evsiz dolu. Böyle bir yer Sao Paulo. Abi burasının adı Luz istasyonu. Luz tren istasyonu. Şu arkamdaki bina. Ve etrafı evsizlerle dolu. Geçen şuraya sıçan bir abi görmüştüm. Abla da sıçıyor bazen. Şu köşelere falan sıçıyorlar. Bayağı bok birikiyor yani sağda solda. Çok iğrenç ama göstereceğim. Şuradan geçilmiyor. O kadar leş kokuyor ki. Şuralar hep bok. Buraya sıçıyorlar abi. Oradan geçemeyeceğim. Kusacağım hakikaten şu an. Burası abi Sao Paulo'nun en büyük tren istasyonu. Tren dediğim metro. Yani metro hattının bağlandığı nokta. Buraya 4-5 tane hat bağlanıyor. Ve önü evsiz dolu. İnsanlar ve buralara falan sıçıyor. Bak buralar hep bok. Dibi ya, dibi. Abi kadın, erkek ve travesti yoğunluklu. There is one guy sleeping. Abi istasyon böyle, bayağı polis falan koruyor. Ama etrafı evsiz yani. İçeri biraz güvenli ama dışarısı açıkçası çok karışık yani. Abi buralar falan. Bayağı burası istasyon. Ticaret yapıyor. Kadın ticareti bildiğin. Arkamda ya. Let's just pass from here. Abi şuralarda oteller var böyle küçük küçük. Şu kapı önünden kadın alıp götürüyorlar yani, bildiğin bayağı şuralar falan otel komple. Burası bizim ilk geldiğimiz ve istasyondan ilk çıktığımız yer, şu arkada. Burası da arka tarafı. Şurada atlı polisler var. Hep orada bekliyorlar köşede. Burası da o demin içeri girdiğimiz istasyonun girişi. Dediğim gibi burada sürekli polis var evsizler yüzünden. Çünkü istasyonun tam karşısında da bir tane park var. O park da evsiz dolu. Dediğim gibi polisler burada. Hemen önünde de bak abi, şu bir evsizin kaldığı çadır. Bunun içinde bir evsiz yatıyor yani. Gece gündüz. Burada evsiz videomda da anlattığım gibi kilise yemek veriyor evsizlere. Böyle abi, hepsine yemek veriyor kilise. Adam kapısını da yapmış. Giriyor çıkıyor. Yılbaşı zamanı da buradaydık. Yılbaşı zamanında bu evsizlerin hepsi dışarıdaydı. Yine karantina zamanı. Yılbaşında 3-4 gün karantina oldu. Hepsi dışarıdaydı. Hayatları hiçbir şekilde değişmemişti yani. Kiliseden yemek alıp hayatlarına devam ediyorlardı. Hani biz geçtiğimiz zaman sokaklar bomboş ama adamlar hala köşelerinde, çadırlarında aynı şekilde yatıyor. Onlara kimse de karışmıyor. Evine git falan diyen de yok yani. Bu köşeler falan hep evsizlerin tuvaleti. Heroes. Ha, içinde biri var şu an. Hareket ediyor bak. Bazen tuvaletlerini falan da yapıyorlar. Gördüm, adam içeri girmiş, tuvaletini yapmış, alttan işiyor. Sonra çadırı kapatıyor. O çişin hemen dibinde uyumaya devam ediyordu. Bak buralar hep pislik içinde.
Bak bu tarz yaşayanlar çok abi. Ve kadın da var. İşlerinde kadın da var. Kadın bildiğin tek başına yaşıyor böyle. Burası şişman bir kadının da abi burası. Şişman bir kadın yaşıyor burada. Ve acayip yağmurlu günlerde ıslanmamak için üstlerine muşamba tarzı bir şey örtmüşler. Yağmurdan korunması için. Çünkü Brezilya gerçekten muson yağmurları burada da var. Yağdı mı yağıyor yani. Islatıyor bayağı. Zor taşır o çadır, o evi. Abi akşamüstü de böyle istasyonun önünde bir sürü atlı polis görev alıyor. Bayağı bildiğin sırayla bir sürü atlı polis var yani orada. Şöyle hemen sokakta yatan abilerin dibinde. Akşamüstü de burada bir şeyler satıyorlar. Abi öncelikle videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda sizlere Brezilya'da yaşamı anlattım. İnsanların koronadan nasıl etkilendiğini, ülkelerin ekonomik durumlarının nasıl bozulduğunu göstermeye çalıştım. Bu sadece Brezilya için geçerli değil. Dünyada bulunan birçok ülkenin koronadan dolayı ekonomik durumları bozuldu. Umarım yakın zamanda hepsi düzelir. İnsanlar tekrardan eski refahlarına ulaşabilir. Videomu tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video Brezilya São Paulo'dan devam edecek. Umarım video hoşunuza gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.